Sessiz bir çocuk. Adı unutuldu. Kaderi hiç başlamamış gibi göründü. Oysa o ulumayı hiç bırakmadı. Bir kurdu vardı ve o kurt masal anlatmaz. Bu bir kurt hikayesi değil. Bu unutulan bir çocuğun kaderi. Westeros taht oyunuyla meşguldü ama kuzeyde gölgelerin içinde bir isim bekliyordu. Rickon Stark. Belki de o sadece bir Stark değil. Belki de bizzat kuzeyin kendisi. Lakin videoya geçmeden önce kanalımı destekleyen her bir üyemize ve abonemize ayrı teşekkür ederim. Kanalın devamını bir yerde siz sağlıyorsunuz. Bu tür videoların gelmeye devam etmesi için abone değilseniz lütfen abone olun, videomuzu beğenin ve paylaşarak daha fazla kişiye duyurun. Videoları kaçırmamak için kanalın zil sekmesini açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Rickon Stark'ın kurdun adı basit bir detay olarak geçebiliyor çoğu okuyucunun gözünden ama Martin asla bir ismi tesadüfen koymaz. Hele ki bu isim bir kurt adıysa. Ve hele ki bu kurt serinin en kontrolsüz, en ilkel, en doğrudan saldırgan davranan kurduysa. Orada bir foreshadowing vardır ve bu foreshadowing klasik Martin anlatısının 3 katmanlı yapısıyla gelir. Önce fısıldanır, sonra gösterilir, en sonunda ise patlar. Rickon'un kurdunun adı Shaggy Dog işte bu patlamanın öncüsüdür. Shaggy Dog İngilizce'de sıradan bir köpek adı gibi görülse de aslında doğrudan bir edebi terimdir. Shaggy Dog Story yani dağınık, uzun, anlamsızca dramatize edilmiş ama sonunda okuyucuyu boşa düşüren bir hikaye. Tam anlamıyla bir aldatmaca. Bu terim Martin'in kendi anlatım tekniklerine oldukça uygun bir örneğidir. Hikayenin dramatik ağırlığı artar, okuyucuyu beklentiye girer, işaretler büyür ama sonunda ortaya çıkan şey ya trajik olur ya da bambaşka bir yöne sapar. Bu tanım Rickon Stark için yazılmış gibi. Daha küçük yaşta savaşın ve parçalanmanın ortasında hayatta kalmaya bırakılmış Rickon, diğer Stark kardeşlerinin aksine bir anlatının taşıyıcısı olarak görülmüyor uzun süre. Bran'ın rüyaları, Jon'un kökeni, Arya'nın suikast eğitimi, Sansa'nın politik pozisyonları hepsi bir anlatı üzerinde ilerliyor. Rickon ise görünürde unutulmuş fakat Martin hikayeciliği unutulan figürleri geri getirip tüm dengeleri alt üst etme üzerine kuruludur. Şimdiye dek sessiz kalan Rickon asıl Shaggy Dog hikayesi olabilir. Shaggy Dog'un vahşiliği, diğer kurtlar oranla zapt edilemez oluşu, Rickon'un ister dönüşümünü temsil eder. Bran'ın uyanışı rüya üzerine olduysa, Rickon'unki ilkel içgüdüyle olacaktır. Shaggy Dog ne kadar parçalayarak ilerliyorsa, Rickon'da medeniyetle bağı kopmuş duygusal bağlarla değil, hayatta kalma refleksiyle ilerleyecektir. Bu da onu kontrol edilemeyen bir tehdit haline getirebilir. Daha önemlisi, Shaggy Dog'un bir hikayeci olarak tanımı, okuyucu Rickon'un anlatısının ya absürt bir sonla biteceğini ya da beklentiyi alt üst eden bir kırılma noktası taşıyacağını fısıldar. Okuyucu onu küçük çocuk sanarken, Westeros onu bir güç merkezi gibi kucaklayabilir ve belki de bu çocuğun hikayesi Stark hanesinin yazgısını belirleyecek ama umduğu şekilde değil. Shaggy Dog ismi Rickon'un hikayesine sadece bir maskara ya da maskaralık sinyali vermez. Aslında o isim okuyucu aldatmak için oradadır. Bu çok önemli değil dedirtmek için. Oysa gerçek Martin tarzı şudur. Önemsiz görünen karakterin bir anda taht oyunlarını alt üst eden taş haline gelmesi. Shaggy Dog'un hikayesi henüz başlamadı. Ama başladığında bu hikaye bizi güldürmeyecek çünkü Martin hikayeyi değil, hikayeye inananı tuzağa düşürmeyi sever. Serinin sayfalarında adı az geçen, sahnede daha az yer alan bir ada Skagos. Haritada sağ üst köşe itilmiş, Westeros'un iç siyasetinden kopak hatta neredeyse unutulmuş bir kara parçası ama Martin öyle bir hikaye örgüsü kurar ki unutulmuş olan her zaman geri döner ve bazen hikayeyi en çok değiştiren şey en uzak köşeden gelir. İşte Rickon Stark, o unutulmuş Stark, Skagos'un gölgesinde sessizce büyüyor. Skagos'un adı Valyria harabeleri kadar korkuyla anılmaz ya da Çetin Ocak kadar ama halk arasında anlatılanlar buranın yamyamlıkla, vahşilikle, kurallardan uzak bir düzende yaşayan klanlarla dolu olduğunu söyler. Bu topraklarda ne güneyin hanedanlık görgüsü vardır ne de vadinin ritüelleri. Skagos, ilkelin hüküm sürdüğü yerdir ve orada bir Stark çocuğu büyüyor. Rickon, diğer Stark kardeşlerin farklı bir ortamda şekilleniyor. Bran, yeşil gören olmanın büyüsüyle büyürken, Sansa'nın çevresi yalanlarla örtülü saray entrikaları, Arya'nınki ölümün dilini konuşan suikastçılar, Jon'unki surun ötesindeki ölülerle çevrili ama Rickon'unki
İlkel halklar, kurtlar ve hayatta kalmaktan başka yasası olmayan bir coğrafya. O bir lord gibi büyümüyor. Bir savaşçı gibi de değil. O vahşi bir kral gibi büyüyor. Martin, karakterin ortamını karakterin kaderiyle örer. Daenerys'in Essos'a büyümesi, onun Westeros'a yabancı kalmasını sağlar. Jon'un Sur'da şekillenmesi, onun özünden çok kimliğiyle savaşmasına neden olur. Rhaegar'ın Skagos'ta olması, onun kuzeyin en saf ama en ilkel versiyon olmasına hizmet eder. Artık yalnızca Stark ailesinin küçük oğlu değil, kuzeyin kabuk değiştirmiş bir gölgesi olabilir. Skagos'un halkı Rickon'a sadece sahip çıkmakla kalmayabilir. Onu sembol haline de getirebilirler. Stark soyunu taşıyan bu çocuk, vahşi kuzey için güneyli hanedanlara karşı direnişin meşru gerekçesi olabilir çünkü Jon Snow piçtir. Sansa güneyli olmuştur, Bran Stark kayıptır. Arya'nın kimliği bilinmemektedir. Ama Rickon hayattaysa Stark soyunu hala taşıyan biri vardır. Burada akla gelen daha sarsıcı bir ihtimal var. Rickon bir Skagos prensesiyle nişanlı ya da evli olabilir mi? Yahut ileride olacak mı? Martin bu tür detayları yıllarca saklı tutar. Sonra tek bir cümleyle ifşa eder. Eğer bu doğruysa Rickon sadece bir Stark varisi değil, aynı zamanda Skagos halkının gözünde kuzeyin gelecekteki kral olur. Bu onun etkisini ikiye katlar. Artık sadece bir Stark değildir. Bir ada halkının da lideridir. Bu durumda Rickon'un hikayesi kurtarılan çocuk değil, kuzeye dönen fırtına olur. Shaggy Dog'un gürlemesi sadece bir uyarı değil, yaklaşmakta olan bir gücün ayak sesidir. Skagos'un içinden gelen, vadiye ve kral topraklarına yabancı ama kadim kuzeyin ruhuna sadık bir figür. Rickon, Westeros siyasetinin masadan değil, ormandan, taştan, kurttan konuşan bir varlık gibi dair olur. Martin bu karakteri geri getirecekse ki Davos'u bu uğurla yolladı, bu asla sadece bir kurtaralım hikayesi olmayacak. Bu dönüş Westeros'un tanıdığı siyaseti alt üst edecek çünkü Rickon artık bir çocuk değil. Skagos'un gölgesinde büyüyen bir kurt. Rickon Stark, seride en az konuşan ve meşhur Stark çocukların arasında yaş sınamasında en küçük olan figürdür. Onun sessizliği, unutulmuşluğu ya da sahneden uzaklığı, karakterin önemsizliğinden değil, tam tersine. Potansiyelinin fazla olmasından ileri geliyor olabilir çünkü Martin'in hikaye matematiğinde bir karakter ne kadar arkaya atılmışsa o kadar güçlü bir geri dönüşle gelebilir. Rickon'un dönüşü sadece ailesine değil, kuzeyin siyasi dengelerine de etki edecek kapasite yazılmıştır. Taht meselesinde Rickon'un konumu oldukça net. Meşhur bir Stark, erkek. Lord Eddard Stark'ın soyundan. Rob'un ölümünden sonra yasal varis sıralamasında Bran'dan sonra gelir. Bran, mistik bir gücün parçası haline gelmişken ve Jon'un soyu hala tartışmalıyken Rickon fiilen Stark hanesinin hayattaki en meşhur erkek varisi görülecektir kimlerin gözünde. Evet, Rob'un vasiyetine rağmen. Yani Rickon kuzeye döndüğünde onun varlığı bir sembolden fazlasıdır. Bir hanedanın devamı, bir halkın meşhur lideri, bir soyun yeniden doğuşu. Lakin Martin hiçbir karakteri salt soya göre meşrulaştırmaz. Stark olmanın taşıdığı ağırlık, Jon'un ölümünü, Rob'un ihanetle koşultulmuş düşüşünü, Sansa'nın benliğini yitirmesi ve Arya'nın kimlik savaşını doğurdu. Rickon ise bu soyun en az şekillenmiş ama belki de en çok yabanık kalan figürüdür. Bu onu ya bir kurtarıcı ya da bir kaos kaynağı yapar. Tam anlamıyla sessiz bir hakim. Davos Seaworth'un Skagos'a yollanmış olması Martin'in bu sessiz hakimi geri getirmeye kararlı olduğunu gösteriyor ama bu geri dönüşün nasıl sunulacağı, Rickon'un hikayeyi nasıl şekillendireceği konusundaki ipuçları hala sisli. Bu sizin içinden gelen şey bir bayrak taşıyıcısı mı olacak yoksa bir tat oyununda kırılma yaratan bir çarpışma mı? Jon Snow'un yeniden direneceği ya da döneceği varsayımı altında bile Rickon'un varlığı sorun yaratabilir. Rob'un vasiyeti ne olursa olsun bazı Kuzey Lordları gözünde Jon hala bir piç olarak görülmeye devam edecektir. Özellikle de onun yabanlılar ile olan ilişkisi ve onları surun berisine getirmesinden sonra. Westeros yasalar kadar geleneklerin de hüküm sürdüğü bir yerdir. Meşru çocuklar varken meşrulaştırılan büyük erkek çocukların miras aldığı daha önce görülmemiştir. Bu sebeple mevcut şartlarda neler olabileceği, yasa ve geleneklerin nasıl yorumlanabileceği şüphelidir ve bir krize gebedir. Haliyle her ne kadar birçok kişi için Jon varis boşluğunu doldurabilecek bir figür olarak görülecek olsa da Rickon doğrudan bir Stark olarak
bu boşluğu sembolik olarak değil yasal olarak tartışmasızca rahatça doldurabilir. Sansa, Petroblish ya da bazı kuzeyli haneler Rickon'un hayatta olduğunu duyduklarında onu sadece bir çocuk olarak görmeyecekler. Onun adı üzerine ittifaklar kurmak, halkı ikna etmek, Stark adını yeniden yükseltmek isteyecekler ve serçe parmak gibiler bunu kendi çıkarları için yapacak. Bu da Rickon'u ya bir piyon yapar ya da kontrolsüz bir kral alayı. Martin için en ideal karakter tipi budur. Kime ait olduğu belirsiz, kimin yönettiği tartışmalı ama etrafında her şeyin şekillendiği sessiz bir merkez. Rickon bu merkeze dönüşebilir. Ama unutmamak gerekir ki sessiz olmak, edilgen olmak anlamına gelmez. Sessizlik bazen bekleyen bir fırtınanın işaretidir. Ve Rickon Stark, Westeros'un sessiz tahtında bekleyen o fırtına olabilir. Eddard Stark'ın kuzeyde bıraktığı çocukların kaderi birbirinden ayrıldı. Hepsi farklı yollara savruldu. Farklı ellerle şekillendi ama kader ağları hala onları birbirine bağlıyor ve belki de en büyüklüğü Jon Snow ile Rickon Stark arasında örülecek. Bu düğün bir kardeşlik bağı mı olur? Yoksa bir taht oyunu kırılması mı? Bu sorunun cevabı hem Jon'un yeniden doğmuş haline hem de Rickon'un Styggos'ta niye dönüştüğüne bağlı. Jon ve Rickon seride doğrudan çok az etkileşime girmiştir. Aralarında ciddi bir yaş farkı vardır. Rickon bebekti. Jon ise süre gitmek üzere yola çıkmış bir genç ama bu mesafe Jon'un Rickon'u önemsemediği anlamına gelmez. Jon her zaman kardeşlerine karşı koruyucuydu. Özellikle Arya, Robb ve Bran arasındaki bağ çok güçlüydü. Rick ise onun gözünde hala bir bebekti ama bebekler büyür. Özellikle Westeros gibi diyarlar onları hızlı büyütür. Rickon'un Styggos'ta hayatta kalma içgüdüsüyle şekillenmiş doğası onun yeniden sahneye çıkışında belirleyici olacaktır. O artık Jon'un hatırladığı çocuk değildir. O bir kurtla yaşayan, bir adada savaşarak büyüyen, kabile halklarıyla nefes alan bir figür. Jon ise başka bir düzlemden dönmüştür. Ölüdür ya da ölü olmaktan dönmüştür. Bu da onun halkın gözünde tanımını bulanıklaştırır, hatta belki de korkuya sebep olacaktır. Kimi kuzeyli için korku, saygı ve sevgi karışımı bir umut haline gelebilir ama kimisi için korku dolu, uzak durulması gereken bir felaket simgesi olarak da görülebilir. Jon Snow her ne kadar halk arasında sevilen ya da sevilecek biri olsa da meşruiyet meselesi hala tartışmadır ve özellikle ölümden dönen biri olarak halkın ona vereceği tepki dikkate değer olacaktır. O bir Snow'du. Kitaplarla Robb ona Stark adını verdi ve Stark gibi yetiştirdi, evet. Ama güneyde ve hatta kuzeyin bazı noktalarında bu yeterli olmayabilir. Evet, erkek kardeşler ölü olsaydı muhtemelen bir sorun olmazdı. Ama küçük erkek kardeşler hala hayatta. Lord olmak için, kral olmak için meşru doğmak gerekir diyenler olacaktı ve Rickon o doğumla geldi. İşte kırılma noktası buradadır. Rickon görüldüğünde bazı kuzeyliler ve nehir toprakları lordları onu Starkların gerçek varisi olarak selamlayabilir. Biraz da nehir toprak lordları kendi azam lordları olan Tully'ler ile aynı kan bağını taşıyan birini kral olarak görmeyi tercih edebilir. Bu durumda Rickon'un doğası önem kazanır. Eğer Rickon, Sansa, Lady Stoneheart ya da Petyr gibi figürün etkisine girerse Jon'a karşı yönlendirilebilir. Sen piçsin. Piçler lord ya da kral olamaz. Bu cümle Rickon'un ağzına çıkmaz belki ama onun adına başkaları tarafından dillendirilir. Bu da Jon ile Rickon arasında kaçınılmaz bir siyasi çatışma yaratır. Ancak başka bir yol daha vardır. Jon, Rickon'u yalnızca bir kardeş olarak değil, Stark hanesinin mirasını taşıyacak biri olarak da görebilir. Onu eğitebilir, yönlendirebilir, koruyabilir. Eğer Jon'un yeniden doğuşu kişiliğini değil, sadece amacını değiştirdiyse, Rickon onun için bir yük değil bir umut olabilir. O zaman Rickon bir rakip değil, Jon'un ardından gelen yeni nesil bir kral gibi hazırlanır. Ama Martin'in dünyasında umutlar her zaman sarsılır. Neticede ölümden dönenlerin kişiliklerinde ciddi değişimler muhakkak olur ve Martin Jon'a asla sorunsuz, güllük gülistansız, çatışmasız bir krallık teslim etmez. Tarzı değil zira. Belki Rickon Jon'a güvenmeyecektir çünkü Rickon artık bir kurt kadar içgüdüyle hareket eden biri olabilir. Şefkat ya da aile onun için hayatta kalma içgüdüsünün arkasında kalır. Belki Jon'a hiç abi demeyecektir. Belki onun halkın sevdiği figür olduğunu görüp kıskanacaktır. Belki sadece içindeki ilkel haykırış onu yönetecektir. Yok, bunların hiçbiri olmaz. Jon ve Rickon iyi ilişkiler kurar. Ama Rickon'u Jon'a karşı kullanmak isteyenlerin eylem ve sözleri Stark ailesinin Hikeoğlu'nu karşı karşıya her şekilde getirebilir. Tıpkı geçmişte başka hanedanların kardeşleri gibi.
Westeros'ta bir karakter varsa yaptığı her şey görünen nedenin çok ötesindedir ve bu karakterin adı Petri Baelish ise gördüğün her şey ya bir maskedir ya da bir illüzyon. O tat oyunların gölgesine gezen bir hayalettir. Hakkında konuşulmaz ama herkesin hayatını değiştirir. İşte bu adam Westeros'un geleceğinde Rickon Stark'ı da unutacak değil, hatta belki onu kuzeyi kazanmanın sessiz ama en etkili anahtarı olarak görecektir. Vadeye dönersek, serçe parmağın mevcut planı Varys Harry etrafında dönüyor gibi görünüyor. Genç Aeron Varys'ini Sansa aracıyla kontrol etmek, vadenin meşruiyetini eline almak ve sonra bu gücü kuzeye yönlendirmek istiyor. Bu çok katmanlı klasik bir Baelish planıdır. Bir taşla iki kuş. Güç, evlilik, meşruluk. Ama her zaman bir yedek hamle vardır. Harry planı başarısız olursa, vadi planı tutmazsa. Yahut vadi hamleleri başarılı oldu diyelim. Ya kuzey? Çünkü serçe parmağın kafasının köşesine yüksek de ihtimal Sansa üstünden kuzeyi de bir şekilde kontrol etme planı var ama onun gözünde meşru tüm Starklar ölüdür ve Jon unutulmuş bir figürdür. Jon dirilip Winterfell'i ve kuzeyi Bolton ve Güneylilerden kurtarıp kuzey ve Nehir toprakları tahtına oturduğunda serçe parmak için çok büyük bir engel, hatta tehdit haline gelecek. Çünkü çoğu okuyucunun da gözden kaçırdığı gibi Jon sadece kuzey değil, Nehir topraklarının da meşru varisi olarak ilan edildi Robb tarafından. Ve serçe parmağın vadi üstünde kurduğu hakimiyetin temeli onun Harrenhal Lord'u olarak Nehir topraklarının Azam Lord'u olmasına dayanıyor. Oysa şimdi surdaki bir piç Stark ismiyle 3 dişli mızrak kralı da olduğunu ilan ederek krallığın kendine katıyor ve serçe parmağın elinden tüm gücü alıyor. O saatten sonra vadide hangi lord onu kale alabilir ki? Haile Jon'un varlığı serçe parmak için sadece kuzey planlarına bir darbe değil, meşhur gücünü de kaybetmesiyle beraber vadiyi de yitirmesi neden olacak. Bu sebeple öyle oturup bekleyemez. Yetişkin erkek bir varis varken de hiçbir kuzey yahut nehir lordu ismi artık Lannister olan bir kızı varis görmez. Zaten Robb'un Jon'u meşrulaştırıp varis olarak seçme sebebi de Sansa'yı mirastan uzak tutmaktı ve herkes bunu biliyor. İşte burada Rickon devreye girebilir. Rickon, Baelish için sadece bir çocuk olmayacak. O meşru doğumlu bir Stark'tır ve Jon gibi halkın sevgisini değil, yasal hakkı temsil eder. Sansa ile yeniden buluşması durumunda Rickon, kuzeyli hanelerin desteğini almak için mükemmel bir koz olur. Starklar hala yaşıyor demek için ailenin yüz adam yeteneklerine, Bran'ın kaybolmuşluğuna ya da Jon'un piçliğine değil, Rickon'un masumiyetine ihtiyaçları var. Ama Baelish'in Rickon'a bakışı sadece sembol üzerine olmaz. O daha da ileri gidebilir. Rickon'u yetiştirmek, eğitmek ve yönlendirmek, hatta onun adına hükmetmek. Tıpkı Lysa Arrys'in küçük oğlu Robin üzerine kurduğu kontrol gibi, ama Rickon Robin değildir. Rickon Skagos'ta kurtlarla büyümüştür. Dahası serçe parmağın bu topraklarda hiçbir hakkı ve gücü olamaz. Bu sebeple bunu yalnız yapamaz. Baelish bu kontrolü kurmak için Sansa'yı kullanmak isteyecektir. Sansa, Rickon'un ablası olarak onun güvenini kolaylıkla kazanabilir, hatta serçe parmak Rickon'u Sansa ile siyasi olarak hizalamaya zorlayabilir. Böylece Stark adı altında tüm kuzeyi hizalayacak bir ortak figür yaratabilir, en azından deneyebilir. Dışarıdan bakıldığında Stark soyunun yeniden dirilişi, içeriden bakıldığında ise Baelish'in kontrol ettiği bir hanedan. Ancak bu planın zayıf noktasından biri Rickon'un doğasıdır. Rickon kontrol edilecek biri değildir. Skagos'ta şekillenen kişiliği, yumuşak, hizaya sokulabilir bir varis olmasını engelleme potansiyeli yüksek. O bir oyuncak değil, içgüdüsel bir güçtür. Baelish onun içindeki hayvanı göremeyebilir ve tabii olarak Baelish kendi kurduğu tuzağa ilk düşen kişi olabilir. Çünkü Petyr Baelish zekidir ama kibirli de bir satranç oyuncusudur. Rakiplerini taş olarak görür. Rickon'un öylece masaya konup yönlendirilebilecek bir taş olduğunu sanırsa farkına bile varmadan tahtın üzerine bir kurt salmış olur. Bu kurt planı değil, planı yapanı parçalayabilir. Ve işte o zaman Westeros'un en ince hesaplı adamı en basit hatayı yapmış olur. Gerçek kuzeyi sadece gözle değil, içgüdüyle yönetebilirsin. Sansa Stark değişiyor ve bu değişim sadece bir çocuğun masumiyetini yitirmesi değil, annesinin gölgesine adım adım yaklaşan bir evrilme. Catelyn Stark ailesini korumak uğruna politikaya girdi. Savaş başlattı. Oğlunun ölümüne tanık oldu ve nefret dolu bir kabuk haline gelerek hayata geri döndü. Şimdi kızının adımları benzer taşlara basıyor. Sansa'nın dönüşümü yalnızca bir Stark'ın büyüme hikayesi değil, yeni bir Catelyn'in doğuşudur. Sansa artık bir kurban değil. Serçe parmağın rehberliğinde
Yalanlar ve maskelerle yoğrulmuş bir siyasi zeka ile ilerliyor. Bu zeka sevgiden çok güvenlik arıyor. Haklı bir güvensizlik içinde. Güvendiği herkes onu sattı. Şimdi güvendiği tek şey kontrol. Sansa olayların nesnesi değil, öznesi olmak istiyor ve kontrolün yolu soydan geçiyor. İşte tam bu noktada Rickon devreye giriyor. Rickon Sansa için yalnızca küçük kardeşi değildir. O aynı zamanda bir sembol. Stark isminin sürdürülebileceği meşru bir damar. Jon meşru değil. Bran bir tür rüya içindeki elçi. Arya'nın nerede olduğu meçhul ki aralarındaki çatışma zaten birlikte hareket etmelerine engel ama Rickon Stark kanı ve Stark adıyla varlığını sürdürüyor. Sansa için bu siyasi bir araçtır ve Catelyn de aynı separdaki yapacak. Catelyn Jon'a hiçbir zaman oğlum demedi çünkü meşruiyet onun için soy kadar kutsaldı. Bu yüzden Jon'un bir Stark ismini taşımasını istemedi. Bu yüzden onu hiçbir zaman kucaklamadı. Sansa'nın içsel dönüşümünde bu izlerin olduğunu hissettiren detaylar var. O da Jon'a mesafeli çünkü Jon Sansa'nın gözüne hem bir tehdit hem de bir piç olacak. Savaş kahramanlığına dönüşse bile, halkın sevgili olsa bile soyun düzenini bozan bir gölge olarak görecektir. Rickon ise bir fırsat. Petyr Baelish'in ağzından dökülen planlarla şekillenen yeni Sansa, Rickon'un yalnızca bir kardeş değil, Kuzey'in meşruiyeti için bir kaldıraç olarak görebilir. Rickon'u yönetirsen, ben hüküm sürerim diyebilir ki tatlı Robin gibi bir çocuğu manipüle ederek sevgisini nasıl kullandığını halihazırda okuyoruz ve bu bir fragman. Ama bu cümle aynı zamanda şu anlama gelir. Jon tatlı olmamalı. Bu Catelyn bakışıdır. Sansa bunu doğrudan söylemeyebilir ama hissettirir. Böylesi bir senaryoda Sansa annesiyle beraber Rickon'un koruyucusu, akıl hocası, rehber olarak öne plana çıkar. Ama bu rehberlik gerçekten kardeş sevgisinden mi kaynaklanır yoksa stratejik bir bilinçten mi? Martin'in anlatı biçimi ikisini birleştirmemelidir. Sansa hem sever hem kullanır. Ama Rickon bir Robin Arryn değildir. Skagos'ta büyüyen bir çocuğa diz çök demek, onu yönlendirmeye çalışmak basit bir siyasi hamle değildir. Bu çocuk içgüdüyle hareket eder. Yumuşak komutları değil, doğanın sesini dinler. Sansa'nın zekası onun üzerinde ne kadar etkili olabilir? Belki hiç, belki sadece kısa süreliğine. Belki de Rickon Sansa'nın planını sezerek geri çeker pençesini. Dahası ne Arya ne Jon boş duracak değiller. Hamleye karşı hamle, planlara karşı tedbir alacaklardır. Özellikle Vogue yetenekleri ve yüzsüz adam yetenekleriyle öne çıkan bu iki figürden bahsediyorsanız. O zaman yeni Catelyn aynı annesi gibi en sevdiği şeyi korumaya çalışırken onu kaybedebilir. Martin'in yazım biçiminde karakterler ebeveynlerin hatalarını tekrar etmeye meyillidir. Sansa için Rickon'un varlığı annesinden miras kalan meşruiyet takıntısının yeni bir yansımasına dönüşebilir ama hatırlamak gerekir. Bu hikayede soru kurtuluş değildir. Kurtuluş özünü koruyarak değişebilmektedir. Ve Sansa'nın özünde hala masum bir kız kalmış mıdır yoksa o artık bir satranç ustasının piyonlarıyla oynayan varis midir? Bu sorunun cevabı Rickon'la karşılaşan açığa çıkacak. Catelyn Stark öldü. Ama annelik bazen ölümlerden daha güçlüdür. Ve Martin'in en sarsıcı hamlelerinden biri olan Lady Stoneheart, bu ilkenin çürümüş ama hala nefes alan halidir. O bir anne değildir artık. Bir hayalet, bir intikam, bir çığlıktır. Ve bu hayalet Rickon'un hikayesine dokunursa sonuç yalnızca siyasi değil, ruhsal bir felakete dönüşebilir. Taş kalbin öfkesinin merkezinde yalnızca Frey'ler ya da Lannister'lar yoktur. O aynı zamanda Jon Snow'un varlığından da nefret ederdi. Çünkü o Ned'in Catelyn'e ihaneti olduğuna inanılan, bastırılamayan bir yaradır. Catelyn hayattayken Jon'un mesafesi buz gibi hatta düşmancaydı. Jon onların karşısında da çok farklı değildir. Peki ya şimdi? O intikamla yaşayan bir ruhsa bu nefret yalnızca büyümüş olabilir. Rickon ise Catelyn'in gözünde hiçbir zaman problem olmamıştı. Oğluydu, küçüktü, masumdu ama artık o büyüdü. Ve büyümek bu dünyada korunmanın sonu demektir. Eğer Lady Stoneheart Rickon'un varlığından haberdar olursa onun üzerinden geçmiş yeniden yazmaya kalkabilir çünkü Rickon'un meşruiyeti Jon'un pişliğine karşı bir argümandır. Stoneheart için bu bir hediye gibidir. Oğlum yaşıyor. Peach onun mirasını gasp ediyor. Bu noktada eğer taş kalbin kalıntılarıyla hareket eden insanlar örneğin Lem, Limon, Pelerin, Harwin ya da Toros Rickon'u bulursa onu bir siyasi sembole değil bir intikam aracına çevirebilirler. Bu sembol yalnızca Frey hanesini değil Jon Snow'un kuzeydeki yükselişinde hedef alabilir. Rickon annesinin hayretiyle buluştuğunda yalnızca aileyle değil kendi içindeki çocuğun da ölümle yüzleşir çünkü Lady Stoneheart sevgiyle yönlendirmez. O sadece öfkeyle işaret eder ve Rickon'un zaten en ilkel ve kontrolsüz olan doğası bu öfkeyle beslendiğinde korkunç bir şeye dönüşebilir.
Johnson ve Rick'ın bir çatışmaya girmesi halinde bu çatışmanın perde arkası itici güç Lady Stoneheart olabilir. Yüzleşme yalnızca iki erkek kardeş arasında değil, geçmişin pişmanı ile geleceğin ihtimali arasında yaşanır. Buradaki asıl ironisi şudur. Catelyn hayattayken Jon'u asla kabul etmedi. Stoneheart olarak eve döndüyse Jon'a karşı doğrudan düşmanlık duymaya devam edecek. Ama bu kez elinde Rickon vardır. Dahası koklu başına gelmiştir ve Peach çocukların mirasını almıştır. Rickon annesinin halini yaşatmak mı isteyecek yoksa kendi sesini mi bulacak? İşte bu soru Rickon'ın kaderini belirleyecek. Martin'in karakterleri travmadan doğar ve bazen onları yönlendiren şey ne hırs ne sevgi ne idealdir ama sadece bir anı olur. Rickon'ın taşıdığı anı annesinin gülüşü mü olacak yoksa taşlaşmış öfkesi mi? Shaggy Dog Story, edebiyatta uzun uzun kurulan, karmaşık beklentiler yaratan ama sonunda saçma, yıkıcı ya da beklenmedik bir sonla biten hikaye türüdür. İngilizce'deki bu terim belki de Martin'in en sevdiği anlatı yapısını özetler çünkü Martin'in karakterleri sık sık büyük yollara çıkar. Umut, hak, intikam gibi temalarla yüceltilir. Ama sonra hikaye bambaşka bir yöne sapar. Ned Stark, Robb Stark ve Dany'nin olası karanlık dönüşü buna örnektir. Peki ya Rickon Stark? Bu çocuğun kurduna Shaggy Dog ismini koymak yalnızca estetik bir tercih değildir. Bu bilinçli bir foreshadowing. Rickon'ın hikayesi tam da bu tanıma uygun biçimde okura umut, ihtimal ve sembolizm vaat eder. Ama sonunda ne çıkacak? Bir kral mı? Bir kaos figürü mü? Yoksa hiçbir şey mi? Seri boyunca Rickon'ın varlığı geri plana atıldı. Diğer çocuklar rüyalar gördü. Ölümleri yaşadı. Kimlikler değişti. Rickon ise sadece hayatta kaldı. Ama Westeros'ta yaşamak pasif bir eylem değildir. Bu topraklar seni ya dönüştürür ya da yürüter. Rickon'ın dönüşümü hikayenin en geç gösterilen ama en ağır yankı yaratabilecek gelişmelerinden biri olabilir. Şimdiye kadar analiz ettiğimiz her şey Saggos'un karanlığı, Jon'la olası çatışması, Sansa'nın politik yaklaşımı, Petyri'nin kontrol arzusu, Stoneheart'ın hayaleti. Hepsi Rickon'ın kaderine uzanan iplikler gibi ama Martin'in anlatısında iplikler nadiren düz örülür. O iplikler genellikle bir düğüm oluşturur ve bazen o düğüm çözülmez, kopar. Rickon geri dönerse Westeros onu çocuk hali hatırlayanları korkunç bir yabancı gibi görünebilir. Kardeşlerinin gözünde bir kurt, halkın gözünde bir umut, düşmanların gözünde ise bir piyon. Ama ya Rickon Stark kimsenin beklemediği bir seçim yaparsa, ya tat oyununu reddederse, ya Saggos'a kendi halkını bulduysa, kendi düzenini kurduysa, ya bu karmaşık güç müdahalelerine girmeyip sessizce kaybolmayı seçerse. İşte o zaman Rickon'ın hikayesi tam anlamıyla bir Shaggy Dog hikayesine dönüşür. Yüzlerce sayfa beklenti, yıllarca süren teoriler, geri dönen kurt ve sonunda sessiz bir çıkış ya da tam tersi. Rickon bir fırtına gibi döner. Jon'u taht için zorlar. Sansa ile ittifak yapar ya da ona karşı çıkar. Saggos'u silahlandırır. Meşruiyetiyle kuzeyin ruhunu kendine bağlar. Ama sonunda Martin'in acıması dengesi devreye girer. Rickon kaybeder. Belki ölür. Belki kazanırsa kimse onu hatırlamak istemez. Çünkü bu dünyada hikayeyi taşıyanlar genellikle kurban olurlar. Rickon'ın hikayesi bir trajedi mi olacak? Bir devrim mi? Yoksa sadece unutulmuş bir sayfa mı? Şüphesiz bunu bize söyleyecek kişi Martin. Ama bildiğimiz bir şey var. Shaggy Dog hala hayatta ve her kurt bir gün olur. Hem unutmayın ki Shaggy Dog sadece bir isim değil. Belki de bir uyarıydı. Belki de bir alay. Sizce Rickon'ın kaderi ne olacak? Jon'un yanında mı duracak, karşısında mı? Yorumlara yazın. Çünkü bu hikayeyi artık birlikte yazıyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.